Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere ıslak mendil kapaklarını nasıl geri dönüştürebiliriz bundan bahsedeceğim. Islak mendillerimiz bittiği zaman ben kapaklarını atmaya kıyamıyorum. Bazen çocuklara etkinlik malzemesi olarak kullanıyorum. Bazen de evde dekoratif olarak bazı ürünler yapıyorum. Sizlere şöyle bir şey göstermek istiyorum. Islak mendilimizi açıyoruz kapağını. Açtıktan sonra ortadan ikiye bölüyoruz. Bu aradaki kıvrımı kesiyoruz arkadaşlar. Bu elimizde kalan parçayı ben örgü yapacağım arkadaşlar. Pardon. Öncelikle bir tane zincir çekerek başlıyorum. Sonra çektiğim zincirle ipimi birleştiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde örmeye başlıyorum. Sık iğne olarak bu plastik kapağımızın etrafını dolduruyorum. Bu arada ipim koton arkadaşlar. Tığım da 2 numara 2,1 milimetre. Bu şekilde ördüğümüz sık iğneleri şurada takıldı. Oraya dikkat etmemiz gerekiyor. Şu alt kısımdaki tırnağa dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Orayı da nasıl yapacağımızı göstereyim. Şöyle böyle düzeltelim arada. Yamukluk ve kayma yapmasın. Bu sırayı bu şekilde dolduracağız arkadaşlar. Sona geliyorum arkadaşlar. Aralarda boşluk kalmamasına dikkat edin. Burada birleştireceğim arkadaşlar. Başladığım yere şöyle sık iğne yaparak ipimi çekiyorum. İlk sıramız bu şekilde oldu. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Arada bir tane boşluk kalacak şekilde yan taraftaki deliğe batırıyorum tığımı. Yine 5 tane zincir çekiyorum. Arada bir tane boşluk bırakıyorum. Sonra tığımı batırıyorum. Beş zincir, bir boşluk, sonra batıyorum.
aynı işlemi bu sıra bitene kadar devam ediyoruz. Bu şekilde plastik kapağı tutarak örgü örmek biraz zor oluyor arkadaşlar. Ara ara ipim takılıyor. Tığıma takılıyor, dolanıyor. Böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle pıtırcıklar yapacağız. Bu sırayı bu şekilde devam ediyoruz. Köşeye geldiğimizde büzülme olmaması için hemen yanındaki deliğe batıyoruz arkadaşlar. Sadece köşede yanındaki deliğe batıyoruz ki gerilme, toplanma olmaması için bu şekilde. Sonuna geldim arkadaşlar. Son pıtırcığımı da yapıyorum. Burada ipimi birleştiriyorum. Son bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Bakın bu şekilde oldu. Şöyle düzeltelim. Burada kalan ipi de arkadan içine çektirip yürütebiliriz. Şimdi arkadaşlar bunun bitmiş halini de göstereceğim size. Kenar çerçevesini ördüm. Bu da iç kısmıydı. Kestiğimiz kısım. Ben şöyle bir elimde olan küçük bir parça kumaşı minik bir çiçek işledim. Onu bu çerçevenin iç kısmının ortasına doğru yerleştireceğim. Şimdi ölçüsünü alıyorum. Şuradan kesip kenar temizliğini de yapayım. Kumaşı çerçevenin orta kısmına göre ayarladım. Ortasına tutkal sürüyorum. Kumaşı yapıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar silikon tabancamı ısıttım. Şu gördüğünüz boşluklara silikon sıkıyoruz. Burası biraz derin olduğu için fazla sıkmamız gerekiyor. Ardından çerçevemizi bu şekilde oturtuyoruz arkadaşlar. Ortası için tutkalınız yoksa kumaş yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Ya da poligon tarzı bir yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi çerçevemiz hazır. Bunu magnete dönüştüreceğim ben. Magnet olarak kullanmak istiyorum. Elimde şu tarz bir magnet var. Genellikle böyle marketlerde, restoranlarda bulabilirsiniz ya da bazen apartmanlarda kapılara yapıştırıyorlar.
O şekilde bir magnet olursa çok iyi olur. Ben şimdi arkasına tekrar silikon sürüyorum. Ardından bunu ters olacak şekilde yapıştırıyorum arkadaşlar. Çok güzel bir magnet oldu. Hatta çok güzel bir geri dönüşüm oldu diyebilirim benim açımdan. Kaneviçe ve örgünün buluşması bence mükemmel oldu. Sizlere de denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın.